Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir tarifle yine karşınızdayım. Farklı bir makarna yapacağım. Yumurtalı makarna. Bu makarnayı bir kere deneyin. Bundan sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz eminim arkadaşlar. Hadi yapılışına geçelim. Tenceremin içerisinde kaynara yakın su var. Kaynıyor. Her zamanki gibi makarna haşlamalarında olduğu gibi bir 3-4 çay kaşığı kadar tuz koyuyoruz. Bir yemek kaşığına yakın da zeytinyağı koyuyoruz. Ya da sıvı yağ. Tuzun ve yağı suyla güzelce karıştırıyoruz. Tuzun erimesini sağlıyoruz. Birazdan makarnalarımı içine atacağım. Evet, makarnalarımı kaynayan suyumun içerisine atıyorum. Kontrollü bir şekilde 7-8 dakika kaynatacağım. Al dente isteyenler, biraz daha dişe gelir, sert isteyenler 7-8 dakika ama daha Türk usulü yumuşak bir hamur olsun istiyorsanız makarnanız 12-13 dakika ama dediğim gibi mutlaka kontrol ederek makarnamızı kaynatacağız. Şimdi biraz kaynasın, sosunu yapmaya geçeceğiz. Benim makarnam gayet güzel. 5-6 dakikadır kaynıyor. İstediğim kıvama yaklaştı. O yüzden artık sosumu hazırlayabilirim. Bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağımı tavaya aldım. Üzerine de bir 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum. Makarna biraz yağ ister arkadaşlar. Bütün soslar yağlıdır. Gözünüze fazla gelmesin. Bu gayet normal. Tereyağım eriyecek. Salçamı alacağım şimdi. Tereyağım eridi. Şimdi 2 yemek kaşığı domates salçamı, yağımı alıyorum. Ve salçamın kokusu çıkana kadar birkaç dakika yağın içerisinde kavuruyorum ve iyice eritiyorum, açıyorum. Salçam eridi, gördünüz. Kokusu da çıktı. Şimdi her zaman olduğu gibi yan taraftan makarnadan suyumu alıyorum ve salçamın üzerine koyuyorum. Bu işlemi mutlaka yapmanızı öneririm. Hem makarnanın içindeki B grubu vitaminlerini atmamış oluyorsunuz, o vitaminleri de almış oluyorsunuz. Çok besleyici bir su bu. Makarnanın bütün vitaminleri ve unu suya geçti. Aynı zamanda da daha lezzetini de arttırmış oluyorsunuz. Bütün soslarda hangi sosu yaparsanız yapın bu suyu mutlaka alın arkadaşlar ve daha sonra içerisine makarnayı ilave ettiğimiz zaman da bütün sos makarnaya daha güzel işleyip makarna o sosu sulu sulu çekecek. Bu nedenle mutlaka katmanızı tavsiye ederim. Ben 1,5 kaşık tuz koydum. Sıra geldi lezzetlendirmeye. 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, paprika atıyorum. Paprika mutlaka lezzet veriyor. Koymanızı öneririm. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber koyacağım. Salçam iyice sos haline gelmiş oluyor. Şu an hazır arkadaşlar. 4 adet yumurtamı kırdım. Şimdi bu salçalı sosumun içerisine yumurtalarımı atıyorum. Karıştırarak güzelce yumurtamı pişiriyorum. Çok lezzetli, besleyici, aynı zamanda da proteinli bir makarna olmuş oluyor bu şekilde. Gerçekten yiyenlerin bu makarnaya bayılacağına ve sık sık bu makarnayı yapacağına eminim ben. Hem kolay, pratik olması hem de çok lezzetli olması dolayısıyla. Makarnamızı yan tarafta altını kapatıyorum. Yumurtalarım biraz daha sertleştikten sonra makarnalarımı ilave etmeye başlayacağım. Bir tüyo daha vereyim. Türk hanımları genelde çünkü bu hataya çok düşüyor maalesef. Makarnayı sudan geçiriyorlar süzdükten sonra. Sudan asla geçirmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi vitaminleri ve lezzeti de uçup gidiyor.
süzerek direkt makarnanızı soslarınızın üzerine koyun. Şimdi benim bir avuçtan biraz fazla dilmiş olduğum, ince kıymış olduğum maydanozum var. Maydanozumu da sosuma ilave ediyorum. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzda bu salçalı yumurtalı sosla çiğ köfte de yapılıyor arkadaşlar. Et yerine bu sos kullanılıyor. Ben daha önce birkaç kere denemiştim. Çok değişik ve güzel oluyor. Makarnada da aynı şekilde. Yumurtalarım pişti. Son olarak bir 2 kepçe daha suyundan katıyorum. Sosumu biraz daha sulandıracağım. Makarnaya tam nüfuz etsin. Evet. Sosum şu an hazır. Nefis bir şekilde koktu ve kıvamını aldı. Şimdi makarnamı hemen bir süzgeç yardımıyla yandan süzüp ilave ediyorum. Hiç sudan geçirmeden. Size de tavsiye ediyorum. Artık bu tarz bilgileri bütün Türk hanımları biliyorlar, uyguluyorlar. Ama bilmeyenleri bir daha söylemek istedim. Daha lezzetli ve daha sağlıklı makarna yemek istiyorsanız suyu soğuk sudan geçirmeyin arkadaşlar makarnayı. Şimdi bütün öncelikle söylemek istiyorum. Altını kıstım ocağımın, kısık ateşte şu an. Ve güzelce bütün sosumla makarnayı bütünleştirip karıştırıyorum. O koyduğumuz su vesilesiyle hem salçanın hem yağın hem yumurtanın her türlü lezzetini makarna şu an içine çekecek. Bir 2-3 dakika kadar bu sosu çektiriyoruz makarnaya. Hemen hemen olmak üzere. Birazdan servise geçeceğiz. Gerçekten çok lezzetli. Makarnamız hemen 10 dakikada şipşak oldu arkadaşlar. Hemen tabağıma servis etmek istiyorum. Makarnalarımı ben böyle devasa tabağa almayı seviyorum. Daha çok iştahımı açıyor. Lezzetle yiyorum. Bir kaşık daha koyduktan sonra hemen tabağımızı biraz silelim. Bu tarz kazalar her zaman olabiliyor. Evet. Şimdi bir miktar peynir rendem var. Evinizde hangi peyniriniz varsa onu rendeleyebilirsiniz. Çok güzel kokuyor. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Şöyle üzerine de bir tane nane yaprağı böyle dikip süslü bir şekilde size göstermek istiyorum. Makarnamız hazır. Salçalı ve yumurtalı. Değişik bir yorum. Bilenler biliyordur. Bilmeyenler umarım denerler. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.